Bir Müslüman ergenliği bitirdi. Ergenliği bitirdikten sonra malına baktı. O malında nasıl bakılacağını birazdan detaylı göreceğiz. Malına baktı. Elinde 80 gram altın kaldıysa, yani malın hepsini topladığı, borçlarını çıkardığı, elinde ne var? 80 gram altını varsa şeriat bu kişiye zengin diyor. Ve bu kişiye artık zekat farzdır. Bir Müslüman ergenliği bitirdikten sonra zekatı ödenecek mallarını topladı, borçlarını çıkardı. Elinde de 80 gram veyahut üstü bir servet kaldı. 80 gram altın veyahut üstü bir servet kaldıysa şeriat bu kişiye zengin diyor ve bu kişiye artık zekat farz oluyor. 80 gram altını başka yorumlarda 96 gram, 81 gram diye söyleyenler de vardır. Çünkü onun hesabı gram olarak farklı da hesaplanmıştır. Yani görürseniz şaşırmayın diye söylüyorum. 20 miskal altın kimi değerlerde 80 grama dönüyor. Kimi hesaplarda, şimdi miskal bir ağırlık birimi ama her yörenin farklı. Yani kimi yörede 4 gram oluyor, kimi yörede 4,6 gram oluyor. Yemen'de vesaire farklı olduğundan dolayı kimi 80 gram, kimi 81 gram, kimi 96 gram demişler. En çok ortak karar kılınanın 80 gram olduğunu gördüm. O yüzden 80 gram üstünden anlatıyorum. Gümüş olarak hesaplamak isteyen olursa da gümüş de bir hakiki paradır biliyorsunuz. Altın ve gümüş hakiki paradır. Bizim kullandığımız kağıt para hakiki para değildir. O nedir? İtibari paradır. Gümüş olarak hesaplamak isteyen olursa da 200 dirhem gümüşe tekabül ediyor. Yeni başlık zekat nasıl hesaplanır? Şimdi ergenliği bitirmiş bir Müslüman. 80 gram altını varsa nedir bu kişi dedik? Artık zengindir dedik. Bu kişi zenginleşmeye başladığı yılı not etmesi gerekiyor. Mesela Şevval'in 5'inde ben artık zenginim. O not ettiğim yıldan bir yıl geçtikten sonra benim onun zekatını ödemem artık bana farzdır. Tam olarak hesabını şöyle yapmamız gerekiyor. Kasadaki ve bankadaki bütün paranı alıp toplayacaksın. Altınını, gümüşünü alıp toplayacaksın. Alacağın paraları, hani borç vermiştin ya da borç mal satmıştın ya, alacağın paraları da alıp toplayacaksın. Alacağın çekleri, senetleri de alıp toplayacaksın. Bu topladıklarının her birisinden de borçlarını çıkaracaksın. Ortaya kalan para 80 gram altın ve üstüyse artık sana zekat farzdır. Ve zenginleştikten sonra bir yıl geçince sen o paranın zekatını vereceksin. Buraya kadar sorun var mı? Şöyle bir daha özetleyelim. Mesela ben bir ticaret yaptım. Bugün artık benim 80 gram altınım var. Ben ne oldum şeriata göre? Zengin oldum. Bugün de Şevval'in 5'i diyelim. Çünkü zekat hicri takvime göre hesaplanıyor değil mi? Bugün Şevval'in 5'i, ben öbür yılın Şevval'in 5'inde zekat ödeyeceğim değil mi? Peki o aradaki dalgalanmalar ne olacak? Şimdi ben 80 gram altınım vardı, zenginleştim. Şu arada da şöyle oldu. 90 oldu, 120 oldu, 200 oldu, 300 oldu. Böyle bir dalgalanma yaşanıyor. Hiç önemi yok. Tam zekat tarihin denk geldiğindeki elindeki para neyse onun zekatını ödeyeceksin. Aradaki dalgalanmaların bir önemi yoktur. Yani sen 80 gram altınla başladın. Zekat yılından bir hafta önce 100 gram altın daha geldi. Demek ki 180 gram ödeyeceksin. Anlaşıldı mı? Şevval 5'te başladın, zengin oldun. Öbür Şevval 5'te sen bu paranın zekatını ödeyeceksin. Aradaki dalgalanmalarında bir önemi yoktur. Sen neyi baz alacaksın zekat öderken? Öbür yılın Şevval 5'inde alacaklarının her birisini toplayacaksın. Borçlarını çıkaracaksın. Ne varsa elinde onun zekatını ödeyeceksin. Tam anlaşıldı mı? Zekatta önemli olan zenginliğin üstünden bir yıl geçmesi. Malın üstünden değil. O yüzden zenginlik baz alınıyor. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.